Nazca çizgileri, Güney Amerika'da, Peru'nun güneyindeki Nazca Çölü'nde yer alır. Bu devasa çizimler yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. Nazca çizgileri yerde dururken neredeyse fark edilmez. Ancak yüksekten bakıldığında insanı şaşkına çeviren figürler ortaya çıkar. Bu çizgiler ilk kez modern anlamda 1920. yıllarda uçaklardan fark edilmiştir. Yere basarak algılanması neredeyse imkansızdır. Nazca çizgileri basit çizgiler değildir. Bunlar kilometrelerce uzunlukta düz hatlar, geometrik şekiller, hayvan ve bitki figürleri şeklinde karşımıza çıkar. En dikkat çekici olansa şudur, bu figürlerin tamamı yukarıdan bakılmak üzere tasarlanmış gibidir. Ancak Nazca halkının dok balonu yoktu, uçağı yoktu, modern haritalama bilgisi yoktu. Bu durum, Nazca çizgilerini tarihin en büyük bilmecelerinden biri haline getirir. Dev figürler. Nazca çizgileri arasında örümcek, maymun, sinek kuşu, balina gibi figürler bulunur. Bazıları 100 metreden daha büyüktür. Bu ölçekte bir figürü yerden bakarak orantılı çizmek olağanüstü bir planlama gerektirir. Kusursuz doğrular. Nazca Çölü'nde kilometrelerce dümdüz çizgiler vardır. Bu çizgiler tepeleri, vadileri hiç sapmadan geçer. Bu durum basit bir rastlantı değildir. Ölçüm, yön bulma ve planlama bilgisi gerektirir. Astronomi bağlantısı. Bazı çizgilerin güneşin doğuş ve batış noktalarına, gün dönümlerine hizalandığı düşünülür. Bu teoriye göre Nazca çizgileri dev bir astronomi takvimi olabilir. Ancak tüm çizgiler bu teoriye uymaz. Bu da gizemi artırır. Su ve yaşam ritüelleri. Nazca bölgesi son derece kuraktır. Bazı araştırmacılara göre çizgiler, yağmur duaları, su tanrılarına adaklar için yapılmıştır. Çizgilerin bazılarının yeraltı su kanallarıyla hizalı olması bu teoriyi güçlendirir. Kim için yapıldı? Nazca çizgileri, insanlar için mi, tanrılar için mi, gökyüzünden bakan varlıklar için mi yapıldı? Bu soru cevapsızdır. Çünkü çizgiler yerde yürüyerek algılanamaz, yalnızca yukarıdan anlam kazanır. Nasıl bozulmadan kaldı? Nazca çizgileri yaklaşık 2000 yıldır ayaktadır. Bunun sebebi bölgenin aşırı kuru olması, rüzgarın zayıf esmesi, çizgilerin altındaki açık renkli toprağın korunmasıdır. Bu da Nazca çizgilerini adeta zamanda donmuş hale getirir. Bilim ve arkeoloji ne söylüyor? Arkeoloji, Nazca çizgilerinin milattan önce 500, milattan sonra 500 yılları arasında Nazca kültürü tarafından yapıldığını kabul eder. Yapım tekniği basittir. Koyu renkli taşlar kaldırılmış, altındaki açık toprak açığa çıkarılmıştır. Ancak amaç hala net değildir. Bilim nasıl yapıldığını açıklar, neden yapıldığını tam olarak açıklayamaz. Cevapsız kalan sorular. Bu çizimler kim için tasarlandı? Hepsi aynı amaçla mı yapıldı? Bazı figürler neden hayal gücünü aşan boyutlarda? Nazca halkı bu kadar hassas ölçümü nasıl yaptı? Nazca çizgileri belki de cevaptan çok soru üretmek için vardır. Dünyanın sırlarını merak ediyorsan Harikalar ve Sırlara abone ol. Çünkü sıradaki yer kaybolan Tanrı'yı anlatıyor.